Arkadaşlar selamlar. Şimdi hızlıca tekrar piyasa verilerine bir bakalım. Öncelikli olarak dün baktığımız gibi FED faiz görüntüleme aracına bakıyorum. Bugün düne göre birazcık daha 50 pipslik artışın yükseleceği yönünde bir beklenti var. Benim pozisyonum ise 25 pips olacak yönünde bir beklentidir. O yüzden yine dünkü gibi burada enstrümanlardaki olası düşüşte alım tarafında olacağım. Ancak bu kez e, risk iştahımı nötr yönünde kullanacağım. Yani algoritmanın verdiği hedef kanal kadar bir düşüş gördüğümde e, alım tarafında olacağım. Bunun sebebi de dün zaten yeteri kadar pozisyon açmıştık ve o pozisyonları bugün birçoğu kapandı. Onu da hemen şöyle göstermiş olayım. Şimdi bakın bunlar dünkü düşüşte olası yaptığımız alımlar ve bugün iş süren stop loss'la yaklaşık 22 euro kadar kasaya e, bir kar realizasyonu yaptık. Mevcutta da 3, 6, 10, 14 tane pozisyonum var. Bunun içerisinden bir tanesinde hala iş süren stop mevcuttur. Bu da gün içerisinde muhtemelen kapanacaktır. Şimdi CopyTrade ile sayfası MetaTrader'daki CopyTrade sayfama da bir bakalım. Bakın buradaki bakiye 961 euro. Varlığımızda 1248 euro. Şimdi CopyTrade'e de geliyoruz. Şunu bir yenileyelim. Buradaki varlık 1250 euro ve bakiyemizde 961 euro. 961'e 51, 1251 euro da varlığımız var. Şimdi enstrümanlara bir bakalım. Hani olası bugün bir düşüş olursa hangi noktalarda işleme girecek? Onun değerlendirmesini yapalım. Şimdi DAX'de ola ki 102.50 gelirse buradan bir sell işlemi yapacak. JP'ye de 132.40 gelirse yapacak. Euro'da 1.0836 gelirse buradan işleme girecek. GBP'de 1.2326'ya gelirse buradan işleme girecek. Nasdaq 11.617 gelirse işleme girecek. S&P 500'de 3.956 gelirse işleme girecek. Bitcoin'de 22.484 gelirse işleme girecek. Ethereum'da 1581 gelirse işleme girecek. AVAX'da 17.76 gelirse işleme girecek. Ons altında 1918 gelirse işleme girecek. Gümüşte de 23.04 gelirse işleme girecek. Şimdi orta ve uzun vadedeki portföy varlığın 1'e 10 kaldıraçla hesaplanarak en fazla açacağımız lot miktarının hesaplanmasıyla alakalıdır. Daha önceki videolarda göstermiştim. Yani burada varlığımız diyelim ki 1300 euro 10 katına yapar, 13.000 euro yapar. 13.000 euronun da lot karşılığı 0.13 lot demektir. Toplamda 0.13 lot orta ve uzun vade için bekletilecek poz miktarıdır. Onun haricinde ola ki poz açılırsa
günlükte kapatılmalıdır. Yani 24 saat içerisinde, maksimum 48 saat içerisinde kapatılmalıdır. Stratejim bu yönde. Ve bakın burada görüyorsunuz, 14 tane pozum var. Yani normalde bir tane pozum orta ve uzun vade pozun dışında, onda da iz süren stop loss olduğu için bu da muhtemelen gün içerisinde kapanır. E, Geri kalan pozlar bizim hesabımız için bir risk teşkil etmez. Başka herhangi e, bir şey görünmüyor. Ola ki ha, şeye de bakmış olalım. 10 yıllıklara da bakmış olalım. 10 yıllıklarda ufak bir düşüş var ama VIX'te bir yükseliş var. Yani bu VIX'teki yükseliş eğer devam ederse e, borsalara ve diğer enstrümanlara da negatif yönlü etki yapar. Yani olası düşüş yapar. Zaten stratejide düşüş yönünde ki alım stratejimize devam edeceğim. Şimdilik bu videoda bu kadar olmuş olsun. Önemli bir şey olursa tekrar bu videoya ek yaparım. Herkese kolay gelsin, iyi çalışmalar.